Formula 1'de sezonun ilk 6 yarışı geride kaldı. Peki takımların ilk 6 yarıştaki ortalama tempoları nasıldı? Sezon başında testler sonrasında yapmış olduğum ilk 5-6 yarış tempo tahminim nasıl sonuçlandı? The Race verilerine göre bunlara hep beraber bakalım şimdi. Evet, TheRace.com'un düzenlemiş olduğu ilk 6 yarış tempo sıralamasına bakalım şimdi. Hemen söyleyeyim, bu veriler öyle sallama veriler değil. Çok ciddi hesaplamalar yapıyorlar ve buna göre bir tempo çıkartıyorlar. En hızlı araca göre yüzdelik olarak dilimini hesaplamışlar her yarışta ve böyle bir sıralama çıkartmışlar. Sıralamaya göre McLaren en hızlı araç. 2. sırada Red Bull, 3. sırada Mercedes, 4. sırada iyi bir farkla Ferrari, 5. sırada Williams, 6 Racing Bulls, 7 Alpine, 8 Aston Martin, 9 Haas, çok yakınlar ve son sırada Sauber takımı var. Ben de biliyorsunuz sezonun başında testler sonrasında bir ilk 5-6 yarış tahmini yapmıştım. Tabi orada bir şer koymuştum. Miami'ye güncelleme gelirse vesaireydi ama güncelleme gelmediği için aslında oradaki tahminim Avrupa yarışına kadar olan bölümü kapsıyordu. Şimdi isterseniz The Race'in verilerine göre, ki şunu da aktarayım, birkaç analiz sayfasında da benzer bir sıralama çıkıyor. Zaten başka türlü bir sıralama çıkması çok zor. Ortalama tempoda ne kadar tutmuş, ne kadar yanılmışım bakalım şimdi. Evet, sol tarafta benim sezon başında yapmış olduğum ilk 5-6 yarış tahmini. Sağda ise The Race'in verilerini sıraladım. Bu sayede aslında farklılıkları görebiliriz diye düşünüyorum. İlk 5 sırayı çok iyi bir şekilde tahmin etmişim gerçekten. Birazdan değineceğim bunlara teker teker. 6'ya Alpine'i koymuştum ama şunu söyleyeyim. Alpine'in şu anki durum biraz suni bir durum. Çünkü Alpine'in seveceği tarzda pistler gelmedi. Ben biraz daha yüksek hız virajlarda belki toparlamışlardı diye düşündüm ama motor performansıyla beraber ayrı verimliliği isteyen pistlerin çoğunlukta olması Alpine'i biraz geriye itti. Racing Bulls'un burada çok ileri çıktığını görüyoruz. Racing Bulls gerçekten testlere göre çok parlak göründü. Ama şunu söyleyeyim, biliyorsunuz testler Bahreyn'de yapılıyor ve aslında Racing Bulls'un Bahreyn'deki performansı belki de sezonun en kötü performansıydı. Aslında sadece Bahreyn'e bakarsak Racing Bulls'un sırası benim sıralamamda fena değil ama ben Racing Bulls'un yüksek hız virajlarda bu kadar ileriye doğru bir adım atacağını tahmin edememiştim. O konuda iyi bir iş başarmış oldular. Tabii ilk 6 yarışın 4'ü aslında ön tarafın daha çok öne çıktığı pistler olduğu için aslında Racing Bulls'un da biraz dopingli bir temposu olduğunu söyleyebiliriz ama The Race'in verileri tabii ki de ortalama tempolar ve tamamen matematik hesaplamasına göre yapıldığı için herhangi bir lafımız yok. Orada yanılmışız. Ancak mutlu olduğum bir şey Alpine, Aston Martin, Haas sıralamasının yine benzer bir şekilde doğru çıkması oldu. Gerçekten 3 aşağı 5 yukarı böyle bir sıralama olduğunu söyleyebiliriz ama Aston Martin tarafında şimdi Miami'de en yavaş araç olduğu için nasıl ya denilebilir ama bunlar ortalama tempolar. Mesela Avustralya'yı örnek alırsak Haas sonuncu sıradaydı. O yüzden aslında ortalamaya baktığımızda bu sıralamanın ben makul olduğunu düşünüyorum ve son sırada Sauber var. Açıkçası kendi performansımdan gayet memnunum. Sezon başında aslında Ferrari 4'e koymam ciddi anlamda bir sıkıntı yaratmıştı. O videonun altında da enteresan yorumlar vardı. Ama günün sonunda Ferrari 4'e koyma tahminimin, yorumumun doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi takım kısaca bir inceleyelim takımların durumunu. Sauber son sırada ama Sauber'in tek tur performansı gerçekten çok iyi gelişti. Artık Q2'ye ciddi bir aday oldular. Özellikle Miami'de göstermiş oldukları performans beni çok şaşırttı. Çünkü Sauber'in aslında akıcı pistlerde daha iyi olmasını bekliyoruz ve Miami aslında akıcı pist değil. O yüzden Sauber'in gelişimi gerçekten çok iyi. Jonathan Vettel de önemli güncellemeler üzerine çalıştıklarını söyledi. Sauber tarafı gelişecektir. Sezonun son bölümüne doğru bir şeyler gösterebilirler. Enteresan tarafı şu, 2013 sezonunda Sauber, yani yeni kurallardan önceki son senede aracı inanılmaz geliştirmiş. Hatta Nico Hülkenberg Kore Grand Prix'de 4. olmuştu. Evet, o dönemde Nico Hülkenberg sürdü Sauber'i. Ve Sauber gerçekten hani 4. olacak kadar ileri gitmez ama sezonun son bölümüne doğru enteresan şeyler gösterebilir diye düşünüyorum. Ben Sauber'in birkaç kere daha puan alacağını düşünüyorum bu sezon. 9. sıradaki Haas'a bakalım. Haas için biraz çalkantılı bir sezon oluyor. Geçen sene daha istikrarlı bir durum vardı ama bu sene aracı anlama konusunda biraz zorluk çekiyorlar. Ferrari'nin geçen seneki arka süspansiyonlarını kullanıyorlar ve yüksek hızlı virajlarda zıplama sorunu çekiyorlar. Bu sorun onlara ayar konusunda ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Miami Grand Prix'deki performansları beni biraz şaşırttı ve açıkçası hayal kırıklığına uğrattı. Ben daha güçlü olmalarını bekliyordum. Esteban Ocon puan alabilirdi bu arada. Takım biraz daha iyi bir şekilde yarış yönetseydi ama ben hakikaten Haas'ın Williams gibi böyle çok önde olmasını bekliyordum diğer takımlara göre. Bu gerçekleşmedi. Haas'ın ayar konusunda sorunları var. Aracı tam olarak anlayamadılar. Ki aslında çok saçma çünkü en az risk alan takımlardan bir tanesi Haas'tı. Buna rağmen ayar konusunda zorluk çekmeleri. Avustralya hatırlayalım. Sonuncu sıradaydılar. Çok ilginç. Sezonun ilerleyen kısımlarında aracı biraz dağınıklarında daha iyi performans çıkacaktır diye düşünüyorum. Haas için Kanada Grand Prix'nin iyi bir hedef
olacağını düşünüyorum ben. Evet, onlardan önde Aston Martin görünüyor ama Aston Martin için her yarış biraz daha kan kaybı şeklinde ilerliyor. Miami Grand Prix'de son sıradaydılar. Aston Martin biraz daha ön tarafın güçlü olması gereken pistlerde kendisini gösterecek. Japonya'da bir Fernando Alonso 11.liği görmüştük. Bu aracın temel bir puan alma ihtimali şu anki pakette zor görünüyor. Imola'ya önemli güncellemeler getirecekler, bunu biliyoruz. Bu noktadan sonra belki Aston Martin ileriye doğru bir adım atabilir. Puanlar alabilir ama şu anda durum gerçekten kötü görünüyor Aston Martin tarafında. Ben yeni güncellemeyle beraber tek tur performanslarının gelişeceğini düşünüyorum. Ama açıkçası Aston Martin tarafı da bu sezon çok fazla önemsemiyor. O yüzden takımlar şampiyonasını 9. sırada bitirirlerse ben çok şaşırmayacağım. Evet, yeni sırada Alpine var. Alpine için suni bir durum olduğunu düşünüyorum ben bu yarışın. Imola Grand Prix itibariyle ki Franco Colapinto takıma geldi. Ben Alpine'in gerçek gücünü göstereceğini düşünüyorum. Bir kere bu takımın ne sorunu var? Bu takımın çok ciddi bir motor sorunu var. Motor yüzünden yalnızca 0.3 saniye kaybettikleri düşünülüyor. Ve şimdi pistlere bakalım. Japonya'da arka sektör dahil olmak üzere inanılmaz uzun bir düzlük. Çin aynı şekilde. Avustralya aynı şekilde ki Avustralya'da güçlüydüler geçen senelerde. Geliyoruz Bahreyn. Uzun düzlüklerin var olduğu bir yer. Geliyoruz Miami. Yine uzun düzlük. İlk 6 yarışın arası tamamında uzun düzlüklerin olduğu yarışlar olduğunu görüyoruz. Yani ayrı verimliliği biraz daha öne çıkıyor. Tabi Bahreyn'de biraz daha arka tarafın istenmesi Alpine'e bir şeyler getirdi. Puan kazandılar ama aslında ilk 6 yarışın 4'ünde net bir şekilde aracın ön tarafının güçlü olması gerekiyordu. Ve ayrı verimliliği gerekiyordu. Alpine'i biraz sıkıntıya soktu bu durum. Ama sezon ilerleyen kısımlarında mesela Imola'da düzlüğün daha da azalması Alpine'e yarayacaktır diye düşünüyorum. Mesela Kanada Grand Prix'de düzlük var ama arka taraf yani çekiş daha fazla önde olduğu için Bahreyn'e benzer tarzı bir performans gösterebilirler. Silverstone kötü olacaktır mesela gibi. Yani Alpine'e biraz daha uyan pist sayısının artacağını düşünüyorum ben takvimin ilerleyen kısımlarında. O yüzden Alpine'den daha fazla puan bekliyorum. Racing Bulls'a geldiğimizde ise aslında biraz bahsettim. Racing Bulls aracı Red Bull'dan almış olduğu süspansiyonlar sayesinde yüksek hız virajlarda ciddi bir atılım yaptı. Imola Grand Prix onlar için fena olmayabilir. Alpine'i geçebilirler mi emin değilim ama gerçekten iyi mücadele edecekler diye düşünüyorum. Puan alma şansları var. Ama mesela Kanada Grand Prix gibi Racing Bulls'tan neler çıkar bundan çok emin değilim. Yine aynı şekilde İspanya Grand Prix'de orta hız virajlarını domine ettiği bir pistte akıcı olmasına rağmen yine zorlanabilirler. Ben Racing Bulls'un takvimin ilerleyen kısımlarında puan alma sıklığının düşeceğini düşünüyorum ama tek tür performansları sağ olsun. Bazı geçişin zor olduğu yarışlarda bu tek tür performansı onlara puanlar getirecektir. Ben takımlar şampiyonasında bir noktada 7. sıraya kadar gerilebileceklerini düşünüyorum. Haas eğer toparlarsa 8'de olabilirler ama günün sonunda Racing Bulls beklentimin üzerine geçmiş durumda. 5. sıradaki Williams da tempo olarak diğerlerine iyi bir fark atmış durumda ki ben sezon ilerleyen kısımlarında ilk 4'e doğru yaklaşacaklarını düşünüyorum. Zaten Miami'de bunun biraz belirtilerini göstermeye başladılar. Williams'ın en büyük avantajı diğer takımlara göre orta sıradaki her pistte iyi olmaları. Yüksek hızlı virajlı pistlerde oradalar. Düşük hızlı virajlı pistte mesela Bahreyn'de oradaydılar. Miami'de oradaydılar. Imola'da orada olacaklar. Kanada Grand Prix'de de orada olacaklar. Williams için her pistte güçlü bir puan alma potansiyeli var. Bence sezon sonunda 100 puanı geçecek bir potansiyeli sahipler ki Williams'ı bu puanlarda görmek gerçekten çok iyi olacak. Videonun başını domine eden Ferrari tahminime geliyoruz. Ferrari'nin 4 sırada olacağı ilk 5-6 yarışta biraz belli gibiydi. Peki neden bu tahmini yapmıştım ben? Temel sebebi aslında yine aracın ön tarafını isteyen pistlerin çoğunlukta olmasıydı. Evet, Ferrari bu pistlerde iyi olmak için ileri doğru bir adım attı. Arabistan'da muhteşemdiler. Kesinlikle öyle ama şunu da söyleyelim. Ferrari'nin saf olarak en böyle baş gösterdiği yarış neydi? Bahreyn'de. Arabistan dışında sayıyorum. Yani aslında yine çekişin önde olduğu. Eğer Ferrari ki çok derinlemesine bir video yaptım. Arka süspansiyondaki sorunu çözer ve eski çekiş avantajıyla beraber düşük hızlı virajları kazanırsa sezon ilerleyen kısımlarında can yakıcı noktalar gelebilir. Silverstone'a getirecekleri söyleniyor arka süspansiyonu. Silverstone'dan sonra mesela Macaristan onlar için güzel bir hedef olabilir diye düşünüyorum. Yine biraz daha ilerlediğimiz zaman Hollanda Grand Prix'de yine fena olmayan bir Ferrari görebiliriz diye düşünüyorum. İtalya Grand Prix'de zaten Monza'da yine muhteşem bir şansları olacaktır Ferrari tarafının. Mesela Belçika için o kadar iyi konuşmuyorum fark ettiyseniz ama Belçika'da da yine iyi bir performans göstereceklerdir. Singapur gibi, Amerika Grand Prix gibi pistlerde Ferrari'nin paketi eğer optimize edilirse onlara bir şeyler gösterebilir. Şu anki paketin durumu gördüğünüz üzere Mercedes'in de ciddi anlamda gerisinde görünüyor. Ferrari için güncellemelerin ve dengenin sağlanması gerçekten çok kritik. Ben tahminimi yineliyorum. Sezon sonunda ben Ferrari'nin takımlar şampiyonasında ikinci olacağını halen daha düşünüyorum. Bakın halen daha diyorum. Halen daha düşünüyorum. O kadar kötü duruma rağmen ben Ferrari'nin toparlayacağını düşünüyorum. Tabii ani bir şekilde biz bütün sezonu salıyoruz. Ferrari tarihinin en kötü sezonunu yaşayacağız demezlerse ki diyeceklerini sanmıyorum. Onun dışında ben Ferrari tarafında beklediğimi almış durumdayım. 3. sıradaki Mercedes. Mercedes
takımından umudum gerçekten çok yüksekti ve durumda aynı şekilde oldu. Mercedes Ferrari'nin tam tersi. Ferrari ne kadar potansiyelini kullanamıyorsa Mercedes de bir o kadar potansiyelini yakın sürüyor. Ben Mercedes'in sezonun ilerleyen kısımlarında gerileyeceğini düşünüyorum. Özellikle İspanya'daki kanat kurallarının Mercedes'i ciddi anlamda etkilemesini bekliyorum. Onu söyleyeyim. Mercedes tarafında George Russell'ın yine o videoda bahsetmiştim. İspanya'ya kadar şampiyonluk potasına gidebileceğinden bahsetmiştim ve şu anda o durum gerçekleşiyor. Russell bu performansına devam edecektir. Kanada Grand Prix ciddi bir şans. Pole pozisyonu alabilir orada Mercedes. Yine Silverstone'da bize bir pole savaşı gösterebilirler ama ben daha çok Kanada Grand Prix şu anda Mercedes için hedef olarak koydum. Onlar yine Ferrari'nin tersine ki Ferrari şu anda güncelleme getiremeyecek gibi duruyor büyük Imola'ya, Barcelona'ya. Tam tersi. Onlar büyük güncelleme hazırlıyorlar. Mercedes tarafının Imola'ya büyük bir güncelleme paketi getirmesi bekleniyor. Barcelona'ya yine çok büyük bir güncelleme paketi hazırlığı içerisindeler ve Silverstone tabii ki de her zaman Mercedes'in güncelleme getirdiği yarış. Oraya da büyük bir güncelleme paketi getirecekler. Bu güncelleme paketleri ne yapar bilmiyorum ama şunu söyleyeyim, ben Mercedes'in takımlar şampiyonasında 3. olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. İkinci sıradaki Red Bull. Tabii çok tartışılıyor Red Bull'un durumu. 4. araç diyenler var. Racing Bull'dan yavaş diyenler var ama günün sonunda Red Bull yine beklediğim yerde. Mercedes'e çok yakınlar. Evet. Red Bull'un da performansı biraz dopingli olabilir. Evet. Ona da katılıyorum. Çünkü yine bahsettiğim gibi ilk 6 yarışın 4'ü net bir şekilde aracın ön tarafının kuvvetli olması gereken yarışlardı. Evet, Red Bull'u biraz daha ileriye doğru atıyor. Kesinlikle öyle. Ama bahsedildiği gibi inanılmaz öldük bittik durum yok. Tek sıkıntı şu Red Bull'da. Gelleri gitleri çok fazla. Yani Japonya'da pole alıyorlar. Sonra gelip Bahreyn'de 6. oluyorlar. İşte bu çok yüksek bir git gel durumu. Ama Miami'ye getirilen tabanla beraber ben Miami'de zorlanmasını bekliyordum Red Bull'un. Verstappen'in göstermiş olduğu performans gerçekten çok etkileyiciydi. Sezonun aslında biraz hikayesi ortaya çıkmış gibi görünüyor. Red Bull Çin Grand Prix'den sonra artık aracı sıralama turlarına göre ayarlamaya başladı. Bu gerçekten çok önemli. Artık Max Verstappen'in pole alması şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü Red Bull tarafı şunu fark etti. Çin'de bunu fark ettiler. Kirli havada gidince aracın önden kayma sorunu artıyor ve lastikleri kaybediyorlar. O yüzden Verstappen'e lastikleri koruyabilmesi için sıralama turlarındaki en iyi sonucu aldırmaya çalışıyorlar. Öne açık bir Max Verstappen de lastiklerini koruyarak maksimuma gitmeye çalışıyor. Evet, belki yarıştan biraz feragat ediyorlar bunun için ama günün sonunda yarış mesafesini lastikleri koruyabildikleri için öne açık bir şekilde kendilerine avantaj getiriyor. O yüzden sezonun ilerleyen kısımlarında mesela Imola'da ve Silverstone'da Max Verstappen polleri beni hiç şaşırtmayacak ama yarışta muhtemelen McLaren'lere geçilecektir diye düşünüyorum. Çünkü McLaren'in de tek tur performansında sıkıntıları var. McLaren tarafının yarış temposu gördüğünüz üzere rakiplerinden oldukça önde. Yine sezon başında beklediğim bir tabloydu bu. McLaren gerçekten Bahreyn'de bize bunu göstermişti. McLaren'in şu anki temel sıkıntısı sıralama turlarındaki aracın çok sert olması. Bunu Andrea Stella açıkladı. Aslında şunu söyleyebiliriz değil mi? Oscar Piastri ilk 6 yarışın 4'ünü kazandı. Hatta geri kalan 2 yarışta kazanabilirdi. Kötü bir pilot olduğunu herhalde kimse düşünmüyordur. Oscar Piastri'nin de Miami'de bu kadar geride kalmasının temel sebebi Norris'in zorlandığı durum. McLaren pilotları aracın ön tarafı artık çok sert olduğu için geri bildirim alamıyor. Bu da pilotların özellikle ağır frenlemede tam olarak aracı kestirememesine sebebiyet veriyor. Norris'in mesela yaşadığı sorunları hatırlayalım. Çin Grand Prix ağır frenlemede sorun yaşadı. Miami ağır frenlemede sorun yaşadı, pole verdi. Japonya yine şikana gelirken ağır frenlemede sorun yaşadı, pole verdi. McLaren aracının bir kusuru varsa o kusurlu aracın çok sert olması. Ve sıralama turlarında siz maksimumda fren yaptığınız için, yani aracın artık cılkını çıkarttığınız için böyle bir hissizlikle araçtan maksimumu çıkartmak gerçekten çok zor oluyor. McLaren pilotlarının şu anda zorlandığı şey tek turda aslında hissizlik problemi. Aracın ön tarafını hissedemiyorlar. Maksimumda frenleyecek kadar. Bu da onlara tek turda sıkıntı yaratıyor. İşte Oscar Piastri'yi gördük, Miami'de 0.3 geride kaldı. Norris'i gördük, Çin'de 0.4 geride kaldı ve fark ettiyseniz McLaren pilotları Q1 ve Q2'de genelde birbirinden ya 0.3 ya da 0.4 daha hızlı oluyor. Bunun da temel sebebi aslında ağır frenlemeler McLaren pilotları için tamamen bir lotarya durumunda. Nerede frenleyeceklerini çok fark edemiyorlar. Çin'de Norris geç frenledi. Japonya'da ve Miami'de de erken frenledi fark ettiyseniz. Orada kertlere fazla vurdu. İşte bunun temel sebebi aracın çok sert olması sebebiyle. Anti-dive'ın artık çok daha agresif olmasından kaynaklanan bir durum bu. Aracın çok sert olması sebebiyle aracın ön tarafındaki hissiyat sorunu. Bu da onlara tek turda sıkıntı yaratıyor. Ama yarışa geldiğimizde hiç kimse tam sınırda frenleme yapmadığı için McLaren'in bir anda o sorun ortadan kalkıyor ve araç ağır depoda rakiplerini geçmeyi başarıyor. McLaren takımı sıcak hava arayacak.
arka tarafı kısıtlayan pistler arayacak. McLaren için mesela Kanada Grand Prix'si Imola'dan daha iyi olacaktır. Bunun temel sebebi aracın kötü olmasından kaynaklı değil. Bunun temel sebebi arka lastikleri hangi pistin daha fazla zorladığı ile ilgili. McLaren'in ön lastiklerdeki graining sorunu devam ediyor bu arada. O yüzden mesela Silverstone'da McLaren o kadar uçup kaçmayabilir. Ama mesela Macaristan'da ve sıcak bir Macaristan'da özellikle McLaren'in inanılmaz bir performansı olduğunu görebiliriz. Dedik efendim ve takımların son durumlarını açıklamış oldum. Tahminlerim konusunda 3 aşağı 5 yukarı ben memnunum. Sezon ilerleyen kısımlarında da bazı tahminlerim olacak. Özellikle Imola'yı bekliyorum. Çünkü Imola güncellemeleri her şeyi çok değiştirecek. Imola'dan Barcelona'ya kadar çok kısa bir mesafe var. Orada bir tahmin videosu yapar mıyım emin değilim ama Barcelona'dan sonra sezonun belli bir kısmına kadar kapsayacak başka bir tahmin videosu yapmayı düşünüyorum. Günahımla sevabımla efendim benim yorumculuğum bu kadardır. Ben F1'den bu kadar anlıyorum. Artık gerisi sizin takdirinize kalmış. Takımların durumlarını bu şekilde açıklamak istedim ilk 6 yarışta. Avrupa sezonu her şeyin değişmesi bekleniyor. Önemli güncelleme paketleri gelecek. Barcelona'da önemli bir kural değişikliği var. Bunları hep birlikte göreceğiz efendim diyorum. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz artık çok daha kıymetli çünkü hype'ı kaldırmış gibi görünüyor YouTube. O yüzden beğenileriniz hakikaten artık videoların görünüşünü doğrudan etkiliyor. O yüzden beğenilerinizi beklerim. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.